Merhabalar. Bugün sizlere yabancı sitelerde daha önce gördüğüm fakat Türk sitelerinde bir türlü yapılışını görmediğim Sofi şal yapımını anlatacağım. Şu boynumda görmüş olduğunuz, ben bunu simli iple birlikte karıştırdım. Yılbaşı için de gayet uygun. Kırmızısını ördüm. Aynı zamanda da gümüş rengini de ördüm. Şöyle gösterebilirim. Küpe düştü. Küpe düştü. Kışın hem yumuşak tutacak hem şık. İsterseniz yılbaşı gecelerinde de gecesinde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Bu biraz daha küçüğü, kırmızısı biraz daha büyüğü. Videoda ikisinin de yapılışını anlatacağım. Gri simliden örmek isterseniz bunu ikisinde 4 numaralı şişli ördüm ama sizin elinizde fark edebilir. Sıkı örüyorsanız eğer daha büyük şiş numarası, gevşek örüyorsanız eğer daha küçük şiş numarası da kullanabilirsiniz. İsterseniz yapımına geçelim. Şimdi yapılışına geçiyoruz. İlk başta 6 ilmek atarak başlıyoruz. 2 3 4 5 6. Bunun yapılışında her seferinde ilk 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3. Sonra ipimizi öne alıp son 3 ilmeği boşalıyoruz. Çevirdik. Bu birinci sıramızdı. Bu birinci sıra. Şimdi eğer ki şalımızın ya da fularımızın uzun olmasını istiyorsak 8 sırada bir artırma yapacağız. Eğer ki kısa olmasını istiyorsak 6 sırada bir artırma yapacağız. Şimdi ilk başta hangisinde başlarsak başlayalım. İlk başta 8 sıra hiç arttırmadan devam ediyoruz. 3 ilmeği ördüm. Öne aldım. 3 tane boşa aldım. Bu 2. Üçüncü sıradayım. 3 tane ördüm. İpi öne almayı unutmayın. 2 3. 3'ü de ördüm. 4'e geçiyorum. 1 2 3 öne aldım. 3 tane boş. Şimdi 5'e geçiyorum. Misinalı şiş kullanmam sizi yanıltmasın. Bu döne döne gidecek bir örnek değil. Normal şişle de örebilirsiniz. 5. sıra 1 2 3 öne aldım ve 3 ilmeği boş alıyorum ters olarak. 6. sıra 1 2 3 öne aldım. 3 ilmeği ters olarak boş alıyorum. Normal örgü örerken ilk ilmekleri her zaman örmeden alıyoruz. Ama bunda örüyoruz. Şimdi 7. sıra 2 3 öne aldım. 3 tane boş alıyorum. Ve son sıramı yapıyorum.
2, 3. İlmeği öne aldım. 1, 2, 3. Şimdi burada bir tane işaretleyiciye ihtiyacım olacak. İlk 3 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3. İşaretleyicimi buraya takıyorum. İlmeğin hemen altına. Bir defaya mahsus bu arttırmamızı tersten yapıyoruz. Şimdi son 3 ilmeği boş alacağız. İlmeği öne alıyoruz. Bir kere de boş doluyoruz. Sonra 1, 2, 3 boş aldık. Bu birinci sıra. 6 sıra boyunca bu şekilde gideceğiz. 2, 3. Artırdığımız ilmeği örerken şuradan alıyoruz. Bakın. Şuradan giriyoruz. Ördük. Boşaldık. 3. Bunun püf noktası, ne kadar arttırma yaparsanız yapın, sadece son 3 ilmeği tersten boşa alıyoruz. Bunu yapmamızın amacı da şu kenardaki çizgilerin oluşmasını sağlamak. Tek püf noktası bu. Şimdi benim düz öreceğim ilmeğim 4 tane oldu. 3, 4. Öne aldım. 1, 2, 3. Bu 3. sıramdı. Bu 4. sıram. Gene 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. Öne aldım. 2, 3. Döndük. 1, 2, 3, 4. Bu 5. sıramız. Öne aldık. 1, 2, 3. Bu işaretleyiciyi neden taktık? Eğer ki kaçıncı sırada olduğumuzu unutursak takibini yapabilelim diye. Şimdi şurada başak başak görünenler, bir tanesi 2 sayılıyor. 2, 4, bu 5. sıram. Ben bir sıra daha öreceğim yani. 1, 2, 3, 4. Öne aldım. 1, 2, 3. Şimdi ikinci artırmamı yapacağım. Ve artırmalarımı her defasında ilk 3 ilmekten sonra yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi normalde düz örgüde artırmayı isterseniz ilmek dolayarak yapabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Ama ben delik oluşmaması için şöyle yapıyorum. Bir önceki ilmeğin şurasından alıp bunu örüyorum. Sonra bunu da örüyorum. Kaldı son 3 ilmek. 1, 2, 3. İşaretleyicimi de takayım. Unutmayalım. Evet. Şimdi ikinci sıra. 1, 2, 3, 4, 5. Girerken öreceğim ilmek sayısı 5 oldu. Son 3 ilmek kala ipi öne almayı ve son 3 ilmeği tersten boş almayı unutmayın. 3. sıra.
1, 2, 3, 4, 5. Öne aldık. 1, 2, 3. 5. sıramız. 2, 3, 4, 5. Öne aldık. 1, 2, 3. Son sıram. Hayır, pardon. 2, 4, 6. Tamam, bu sırada arttırıyorum. Şimdi 3. arttırmamı yapacağım. 1, 2, 3 ördüm. İşaretleyicimi hemen takalım. Şimdi şu ilmeğin şurası. Gördünüz mü? Şurası. Bunu alıyorum. Bunu örüyorum. Sonra bunu da örüyorum. Şimdi 6 tane oldu. İlmeğimi öne aldım. 3. Artırmalar hep bu şekilde. Bakın kenarları oluşmaya başladı. Işık daha net görünsün. Ayarlayalım. Bakın kenarları daha net görünmeye başladı. Bunu ne zamana kadar arttıracağız? Şöyle göstereyim. Bu arttırmalarımızı bunu ikiye katlıyoruz. Burada kısa olan dediğimde eni 10-11 santim olana kadar arttırma yapıyoruz. Eğer ki biraz daha uzunlu, yani 8 sırada bir arttırma yaptıysanız o da o civarlarda. 10-11 eni 11, 12, 13 ama bunun ortalaması 11. 11 eni 11 olana kadar arttırmaya devam ediyoruz. Şimdi ben buraya kadar öreyim, arttırmalarımı yapayım. Tekrardan görüşelim. Şimdi 22 defa arttırma yaptım. 2 tane daha yapacağım. Bu ilki 1, 2, 3, buradan alıyorum. Bu birinci sıram. Hem az ip gidiyor, hem çok şık, sıcacık. Bunu tığla da yapanlar var ama yani tığla da yapılabiliyor ama bence örgüde şişle daha bir zarif duruyor, daha bir kibar duruyor. Son 3 ilmeğimiz 1, 2, 3. Bu birinci sıra. İkinci sıramız.
Pardon. Üçüncü sıramız. Dördüncü sıraya geçiyoruz. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sanki bu arttırma yetecek gibi. Tekrar arttırmaya gerek kalmayacak. Şimdi bunu tamamladıktan sonra eksiltmeye geçeceğiz. Bunun altısını tamamladıktan sonra azaltacağız. Ama azaltırken girişte değil çıkışta yapacağız ki göstereceğim, onun sebebini de söyleyeceğim. Son 2 sıramız kaldı. Bu ilk videom olduğu için bazı hatalarım belki vardır. Tavsiyeleriniz olursa onları da seve seve dinlerim. Şimdi bu son sıra. Kedimin tüyleri. Şimdi bakalım. Şöyle. Ben hemen hemen şunun kadar olmasını istiyorum. Bir ölçelim. Yani bir artırma daha gerekebilir ama bana bu kadarı da yeterli. Çünkü 2 defa dolamayacağım. Tek dolayacağım. Bu kaç santim olmuş? 10-11 santim. Ama bu iple bu ip farklı olduğu için aralarında tabii ki böyle bir fark olacak. Ama bu yeterli benim için.
kaç santim? 37 santim. Bu 37 santim. Bu gri'nin yarısı kaç santimmiş bakalım. ...40 santim. Şimdi biz arttırmalarımızı hep bu taraftan yaptık. Ama kesmelerimizi bu taraftan yapacağız. Çünkü eğer kesmeleri de buradan yaparsak bu baklava desenini, şu görüntüyü sağlayamayız. Yani şu verevini sağlayamayız. Tek taraftan gider. O yüzden şimdi kesmelerimiz de şöyle yapıyoruz. İşaretleyicimi şuradan çıkarayım. Sonuna kadar örüyorum. Yaptığımız işlemde hiçbir fark yok. Her zaman yine sondaki 3 ilmeği ipimizi öne alarak tersten boşalıyoruz. Yanlış ördüm. Hepsini ters ördüm. Hepsini düzden örüyoruz. Sona kadar geliyoruz. Şimdi bunu bir defa göstereceğim. Tekrar göstermeme gerek yok. Şimdi sonda 3 ilmeği zaten tersten boşalıyoruz. Sondan önceki 2 ilmeği normal düz örüyormuş gibi ikisini bir örüyoruz. Ve buraya işaretleyicimizi takıyoruz. Kesmeleri ters taraftan yapıyoruz bu sefer. Girişte değil, çıkışta yapıyoruz. İlmeği öne aldık. 1, 2, 3. Sonra tekrardan gene 6 sıra örüyoruz. Ta ki 6 ilmek kalana kadar 6 sırada bir kesme işlemine devam ediyoruz. Evet, keselim. Daha sonra devam edelim. Şimdi son 2 kesme işlemimiz kaldı. Şu ana kadar boyu 66 santim. Bitmiş hali yaklaşık 70 santim kadar olacak. Son kesme işlemlerini şöyle göstermek istiyorum. Şu ikisini birlikte alıyoruz. Bunu gene düz örüyoruz. Biraz sık örmüşüm. Gene ilmeği öne alıp bu bir, bu 2, şöyle çevireyim. 3,
4 5 ve 6. Şimdi bu son sıradaki kesmemizi öne doğru değil, 3 taneyi bir örelim. 1 2 pardon. Şununla birlikte örüyoruz. Üçüncü ile birlikte örüp ilmeği öne alıp 3. Bu birinci sıramız. İki. Üç. Dört. 5 6. Bitirirken sonunu yine 8 sıra örüyoruz. Çünkü başlarken de 8 sıra örmüştük. Eşit olması için. 7 ve hem örüp hem kesiyoruz 8. sırada. Ördüm. İlmeği üzerinden atlatıyorum. Diğer ilmeği örüyorum. İlmeği tutup üzerinden atlatıyorum. Örüyorum. Üzerinden atlatıyorum. Örüyorum. İlmeği üzerinden atlatıyorum. Son ilmeğimiz. Şimdi burada bu son ilmeği biraz uzun bırakıp kesiyoruz. Şuradaki ipi saklamak için bir iğneyle şu şekilde içinden geçirerek bunu da saklayalım. Bir kere bile geçirsek yeterli. Evet, bitti. Şimdi size en son ölçülerini vereyim. Şu şekilde fularımız hazır. Boyu bir uçtan bir uca 68 santim. En kalın yerine bakalım. En kalın yeri de 11 santim. Kaç sıra?
Ben bunda 23 artırma yaptım. 23 artırma yaptırdığım için de 23 eksiltme yapmış oldum. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi, likelamayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler.